Merhaba arkadaşlar, bu video dersimizde satranç oyununun en gizemli taşlarından biri olan atları inceleyeceğiz. Atlar satranç oyununda özel bir hareket kabiliyetine sahiptir ve bu ders boyunca bu güzel canlıların sırlarını çözeceğiz. Öncelikle atların temel hareketlerine bakalım. Atlar L şeklinde hareket ederler. 2 kare ileri ve 1 kare yana veya 2 kare yana 1 kare ileri. Bu diğer taşların yapamadığı benzersiz bir harekettir ve bu nedenle atlar tahtadaki en stratejik taşlardan biri olarak kabul edilir. Atlar tahtanın ortasında hareket edebildikleri için açılış aşamasında oyununuzun merkezini kontrol etmek için mükemmel bir taştır. Ayrıca atlar rakip taşları atlayabilen tek taştır. Bu da onları taktik manevralar için ideal kılar. Peki atları nasıl kullanabiliriz? İşte bazı temel stratejiler. 1. Merkezi kontrol. Atlarınızı oyunun açılış aşamasında tahtanın merkezine yerleştirerek merkezi kontrolü ele geçirebilirsiniz. 2. Ateşleştirmeleri. Atlarınızı birbirine yakın pozisyonlarda yerleştirirseniz karşı tarafın taşlarını atlayarak avantaj elde edebilirsiniz. Bu tür manevralar özellikle rakip piyonları kontrol etmek için çok etkilidir. 3. Rok bölgeleri. Atları rok yapmadan önce kalelerin yanına veya rok yapmadan sonra şahın yanına yerleştirerek rok hareketini güvence altına alabilirsiniz. 4. Atın değerlemesi. Atlar genellikle diğer taşlardan daha yüksek değere sahiptir. Bu nedenle iyi bir at pozisyonu kurmak veya rakip atı almak oyunun sonucunu etkileyebilir. Unutmayın ki atlar satranç oyununun stratejik bir yönünü temsil eder ve onları ustalıkla kullanmak zaman ve pratiğe dayalı bir süreçtir. Şimdi atların gücünü daha yakından incelemeye başlayalım. Hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz. Evet arkadaşlar, piyonları öğrenmiştik. Şimdi atları da öğrendik. Ve bu oyunda sadece piyonları ve atları kullanarak oynayacağım. Bakalım. Başlıyorum. Atımız nasıl oynuyordu? Şöyle bir adım ileri, 2 adım sağ. L şeklinde. Bakın L oluyor. Ya da bu tarafı da yapabilirim. L şeklinde. Yani istediğim her yöne L şeklinde hareket ettirebilirim. O halde atımla bir başlangıç yapayım. Şimdi rakibim oynasın. Piyonlar ilk oyunda, ilk hamlede 2 adım ileri gidebiliyordu. 2 adım gitti. Şimdi atımın hareket alanlarını görüyorum. Bakın. Bu tarafa L yapabiliyor. Bu tarafa L yapabiliyor. Bu tarafa bir L yapabiliyor. Bu tarafa bir L yapabiliyor. Ve bu tarafa bir L yapabiliyor. Aslında şuraya da L yapabiliyor ama burası dolu olduğu için, yani kendi taşımız olduğu için buraya gidemiyor. Rakip bir taşı olsaydı onu yerdi L yaptığı için. Evet. Şimdi atımızı oynadık. Piyonumuzu da biliyorduk. İlk harekette 2, normalde 1 adım gidiyordu. Bir tane de piyon oynatalım. Şimdi rakibimizin hamlesini bekliyoruz. Evet, rakip de atını oynadı. Bakın. Böyle L yaptı. Şimdi ben atımı tekrar oynatacağım. Diğer atımı da alayım şöyle. Bakın. L yapıyorum. Ve bu piyonumu L yaparak yedi, gördüğünüz gibi. Bakın. Tehlikedeydi. L yaptı ve yedi. Devam ediyorum. Ben de onun piyonunu yiyebilirim. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle L yaparak onun piyonunu yiyebilirim. Yemeyebilirim. Bu tarafa gidebilirim. L. Bu tarafa gidebilirim. L yapıyorum. Görüyorsunuz. O halde ben de onun piyonunu yiyeyim. Tabi o da karşı hamlede bulundu. Bakın. Buraya geldi. L yaptı. Ve burayı tehdit ediyor. Şu anda bu at nereleri yiyebilir? Ya veziri yiyecek ya da kaleyi yiyecek. İkisinden birini yiyecek. Ben sadece piyon ve atlarla oynayacaktım. Onun için başka bir hamle yapmayacağım. Ben de ne yapayım? Hangisini yiyeyim? Hop, bakın L yapıyorum. Bunu yiyeyim. O da buraya geldi. Çünkü ben onun L yaparak tehdit etmiştim şahına. Şimdi yine L yapacağım. Bakın kalesini alacağım. Kale çok güçlü bir taş. İleride öğreneceğiz bunu. Böyle L yaparak kalesini yiyorum. Şimdi rakibimin hamlesini bekliyorum. Rakibim geri gitti. Bunu, veziri ya da kaleyi yemedi. Geri gitti. O halde ne yapayım? Atla bayağı bir oynadık. Bir tane de piyon oynayayım.
Piyon ilk hamlede 2 adım gidebiliyordu ama ben bu sefer bir adım giderek bunu yemeye çalışacağım. Çünkü piyon çapraz yiyordu. Bakın tekrar ediyoruz aynı zamanda. Böyle onu yemek istiyorum ama o kaçtı. L yaptı yine, bakın L. O halde bu atımı oynayayım. L yapıyorum yine. Niye? Bu atımı oynarsam şimdi bakın şahını tehdit ediyorum. 20 sene diyorum. Evet, kaçtı. Şimdi ben bu piyonumu ileri atacağım. Bakın. Hem atını yemeye çalışacağım hem de onun atımı yemesini engelleyeceğim. Çünkü o buraya gelirse benimki de burada olacak. Evet. Şimdi atını kaçırdı, buraya L yaptı yine. Ve ben bu atımla ne yapsam ki acaba? L yaparak bunu yesem mi? Evet, yiyorum onu. Ve rakibimin hamlesini bekliyorum. Rakibim vezirini kaçırdı yana, çünkü onu ben L yaparak yiyebilirdim. O halde ne yapayım? Bu kez de L yaparak diğer kalesini yiyeyim. Bakın rakibin iki tarafından kalelerini yedim. Burası rakibin savunma hattı. Şimdi rakibimin yine hamlesini bekliyorum. Oynadı sanırım. Evet. Ne yapsak acaba? Şimdi oynadı. Vezir daha sonra öğreneceğiz. Ama kısaca belirtmek gerekirse istediği kadar gidebiliyor. Ne yapayım? Bakın. Piyonla oynayayım yine. Bir tane piyon oynayayım. Hadi böyle vereyim onu. Seni yerim diyorum. Ama kaçırdı. Ben de onun ne yapıyorum? Piyon ne yapıyordu arkadaşlar? Çapraz yiyordu. Bakın vezirini çapraz yiyeceğim. Hop, çapraz yedim. Ve şahını kaçırdı. Ve tekrar atıma döneyim ya. Atı özledim. L yapalım yine. Ama buraya gelirsek şöyle buraya L yaparsam piyonlar çapraz yediği için bunu yiyebilir. Değil mi? Buradaki atıma baksam buradaki atımı yiyemez. Buraya geliyorum. Bakın. L yaptım yine. Şimdi rakibin şahını yine L ile tehdit ediyorum. Seni yerim diyorum yine. O ne yapacak acaba? Merakla bekliyorum. Sanırım oyun mu bitti? Şuraya gelse. Evet, oyun bitti. Arkadaşlar mat oldu rakibimiz. Neden? Mat olmaydı. Bu esnada öğrenmiş oluyoruz. Rakibimiz buraya gidemiyor arkadaşlar. Şimdi rakibimizin hamlelerini görelim ve mat olayını da öğrenelim. Rakibimiz buraya giderse vezir sınırsız hareket yapabildiği için daha sonra öğreneceğiz. Buraya gidemez. Buraya gelse yine vezirin alanında. Buraya da gidemez. Buraya gelse bakın atın L alanında, buraya da gidemez. Demek ki şah eğer gidecek hiçbir alan bulamazsa, yani gideceği alanların hepsi bizim yiyebileceğimiz alanlardaysa rakibimizi yenmiş oluyoruz ve at ve piyon kullanarak rakibimizi mat ettik arkadaşlar. Zafer beyazların. Böylelikle atın nasıl oynandığını piyon hamlelerinde tekrar öğrenmiş olduk. Yine görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.